Bugün sizlerle dünyanın en zor 11 işini deneyimleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Her sabah milyonlarca insan uyanıyor. Kahvaltısını yapıyor, hazırlanıyor ve işine gitmek üzere evden çıkıyor. Çoğu insan için bu sıradan bir rutinden ibaret. Ancak dünyanın bazı yerlerinde işe gitmek sadece çalışmak anlamına gelmiyor. Onlar için işe gitmek hayatlarıyla bir anlaşma yapmak gibi. Çünkü bazı mesleklerde yapılan en küçük hata yalnızca bir iş kazasıyla değil, hayatın son bulmasıyla sonuçlanabiliyor. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en tehlikeli mesleklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkacağız. İnsan cesaretinin sınırlarını zorlayan, her gün ölümle yüzleşen insanların hikayelerine tanık olacağız. Ama başlamadan önce böylesine ilginç ve düşündürücü belgeseller hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğu mesleklere birlikte göz atalım. Alaska yengeç balıkçıları. Düşünün, hava sıcaklığı sıfırın altında. Dev dalgalar gemiyi bir oyuncak gibi savuruyor. Rüzgarın hızı bazen saatte 100 kilometreyi aşıyor. İşte Alaska'daki yengeç balıkçıları tam da bu şartlarda çalışıyor. Ben bazen görüyorum böyle gemiyi taşırıyorlar falan. Gemi taşıyor yani, bayağı bir taşıyor. Okyanusun ortasında kilometrelerce uzakta yardım alabilecekleri hiçbir yer yok. Bir dalga güverteye vurduğunda insanı saniyeler içinde denize sürükleyebiliyor. Soğuk suya düşen bir kişinin hayatta kalma süresi bazen sadece birkaç dakikadır. Buna rağmen bu insanlar her sezon tekrar denize açılıyor. Çünkü dünyanın en değerli denizlerinden bazıları onların cesareti sayesinde sofralara ulaşıyor. Maden işçileri. Güneşin hiç doğmadığı bir dünyayı hayal edin. Yüzlerce metre yerin altında dar tünellerde çalışıyorsunuz. Etrafınızı saran tonlarca kaya kütlesi var. Bir çökme, bir gaz sızıntısı veya küçük bir kıvılcım hepsi büyük felaketlere dönüşebilir. Madencilik insan tarihinin en eski mesleklerinden biri. Telefonlarımızda kullandığımız metallerden evlerimize gelen enerjiye kadar pek çok şey madenciliğin emeğiyle mümkün oluyor. Ancak bu emeğin bedeli bazen çok ağır olabiliyor. Yer altında çalışan insanlar karanlığın içinde yalnızca maden değil, aynı zamanda hayat mücadelesi de veriyor. Ağaç kesim işçileri. Bir ağacın devrilmesini izlemek dışarıdan kolay görülebilir. Ama gerçekte durum çok farklıdır. Tonlarca ağırlığa sahip bir ağacın hangi yöne düşeceğini hesaplamak gerekir. Küçük bir hata bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Üstelik bu insanlar çoğu zaman engebeli arazilerde, yağmur altında ve zorlu hava koşullarında çalışırlar. Bir ağacın kırılan dalı ya da beklenmedik hareketi saniyeler içinde felakete dönüşebilir. Bu yüzden ağaç kesim işçileri dünyanın en riskli mesleklerinden biri olarak kabul edilir. Gökdelen inşaat işçileri. Şimdi gözlerinizi kapatın. Yerin yüzlerce metre üzerinde olduğunuzu düşünün. Altınızda küçücük görünen arabalar, insanlar ve sokaklar. Birçok insan yükseklik korkusuyla balkona bile yaklaşamazken bazı insanlar gökdelenlerin tepesinde çalışıyor. Rüzgarın etkisiyle sallanan çelik kayışlar üzerinde yürümek, ağır ekipmanlarla çalışmak ve her an dikkatli olmak zorunda kalmak. Bugün şehirlerin silüetini oluşturan dev yapılar bu insanların cesareti sayesinde yükseliyor. Petrol platformu çalışanları. Kara görünmüyor. Etrafınızda sadece uçsuz bucaksız bir okyanus var. Petrol platformlarında çalışan insanlar haftalarca denizin ortasında yaşayabiliyor. Fırtınalar, yüksek dalgalar, yangın riskleri ve ağır makineler. Her biri ayrı bir tehlike oluşturuyor. Burada yaşanılabilecek küçük bir teknik arıza bile büyük felaketlere yol açabiliyor. Ancak modern dünyanın enerji ihtiyacının önemli bir kısmı
zorlu koşullarda çalışan insanların emeğiyle karşılanıyor. Bu noktaya kadar izlediyseniz dünyanın farklı köşelerinde çalışan insanların ne kadar büyük riskler aldığını fark etmişsinizdir. Eğer bu tür ilginç belgesellerden hoşlanıyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Böylece yeni videoları kaçırmaz ve birlikte daha pek çok ilginç hikayeyi keşfedebiliriz. Şimdi listemizin belki de en cesur mesleklerinden bazılarına geçelim. Derin deniz dalgıçları. İnsanlar ayın yüzeyini okyanusların derinliklerinden daha iyi tanıyor olabilirler. Derin deniz hala büyük ölçüde gizemini koruyor. Bu gizemli dünyanın içinde giren kişiler ise derin deniz dalgıçları. Yüzlerce metre aşağıda çalışan bu insanlar yoğun su basıncıyla mücadele ediyor, ekipmanlarda yaşanabilecek küçük bir sorun bile büyük tehlike yaratabiliyor. Karanlık, soğuk ve sessiz. Okyanusun derinliklerinde çalışmak adeta başka bir gezegende görev yapmak gibi. İtfaiyeciler. Bir binadan herkes kaçarken onların içeri girdiğini düşünün. İşte itfaiyeciler tam olarak bunu yapıyor. Alevlerin arasında ilerlemek. Yoğun dumanın içinde insanları kurtarmaya çalışmak, patlama riskiyle karşı karşıya kalmak. Onlar yalnızca yangın söndürmüyor, aynı zamanda umut taşıyorlar. Birçok insan için itfaiyeciler felaket anında görülen ilk kahramanlar oluyor. Bomba imha uzmanları. Bir odada yalnız olduğunuzu düşünün. Karşınızda ise saniyeler içinde patlayabilecek bir bomba. Yalnız geçeceğiniz tek kablo bile her şeyi sona erdirebilir. Bomba imha uzmanları insanların güvenliği için son derece büyük riskler alıyor. Soğukkanlılıklarını korumak zorundalar. Çünkü onların içinde hata payı neredeyse yok. Helikopter elektrik hattı teknisyenleri. Yüksek gerilim hatlarını onarmak için yüzlerce metre yüksekte uçan bir helikopterden sarktığınızı hayal edin. Evet, bu gerçekten bir meslek. Bu teknisyenler milyonlarca insanın elektriksiz kalmaması için çalışıyor. Ancak yaptıkları iş olağanüstü bir dikkat ve cesaret gerektiriyor. Gökyüzünde yapılan en tehlikeli görevlerden biri olarak kabul ediliyor. Test pilotları. Yeni geliştirilen uçaklar ilk kez gökyüzüne çıktığında onları kullanan kişiler test pilotlarıdır. Bir sistemin çalışıp çalışmadığını ilk onlar öğrenir. Beklenmedik arızalarla karşılaşabilirler. Uçağın sınırlarını zorlarlar, riskleri analiz ederler. Bugün güvenle uçabildiğimiz modern uçaklar büyük ölçüde onların cesareti sayesinde geliştirildi. Şimdi geldik 11. mesleğimize. 11. mesleği muhtemelen çok kişi tahmin etmiyordu. Annelik. Üstelik bu insanlar işini yaparken para almıyor. İşini karşılıksız yapıyor. Yemek yapıyor, ütü yapıyor, çamaşırları asıyor ve topluyor. Çocuklara bakıyor, çöpleri atıyor, bulaşıkları yıkıyor. Sayarken ben bile yoruldum. Ve bunu bir gün sadece bir kere yapmıyorlar. Bir günde 3 kez, 4 kez, 5 kez. Ve sadece bir günde değil. Belki 10 yıl, belki 15 yıl, belki 20 yıl, belki 30 yıl, belki de 40 yıl boyunca para almadan bu işi yapıyorlar. Ve bizim de onlara verebileceğimiz en iyi karşılık onlara bir dediğini iki etmemek, onlara iyi davranmak ve onlara yardım etmek.